Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, başlıkta da gördüğünüz gibi süper, efsane bir sandviç ekmeği tarifim var. Harika bir fikirle sunacağım. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için ilk önce ön mayamızı hazırlayalım. 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kasemize alalım. Şimdi bilirsiniz, sandviç ekmeği biraz hafif tatlımsıdır böyle arka planda. Özelliği budur zaten. 2 yemek kaşığı dolusu şeker, 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da ekleyebilirsiniz. Hepsini şöyle bir tel çırpıcakla karıştırıyorum. Daha sonra kenarda unumuz var. Hemen belirteyim. Bu toplam un miktarımızdan alıyoruz. Yani ekstra bir un almayalım. 4 yemek kaşığı dolu dolu un ekleyelim. Yine tel çırpıcakla bu karışımı pürüzsüz bir hale getirelim. Çok önemlidir sevgili arkadaşlarım. Lütfen ön mayayı atlamadan uygulayın. Ben sizin için hızlı çekime aldım. Yaklaşık 15 dakika gibi bir sürede gördüğünüz gibi şahane bir şekilde mayası gelmişti. Şöyle bir bakın, ben detaylı göstereyim. Köpük köpük bir mayalanma işlemi. Ön mayayı uygulayalım. Bu hamurunuzdaki maya kokusunu alıyor. Hamurun daha güzel yumuşamasını, daha güzel kabarmasına etken sağlıyor. Ön mayamıza yarım su bardağı ılık su, 1 tane yumurta akı, yumurta sarısını kenara ayıralım. Onu yüzeyine süreceğiz. Ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip yine tahta kaşığımızla şöyle kabaca bir karıştıralım. Toplam un miktarımız 3,5 maksimum 4 su bardağı kadar. Yani bu toplam kullandığımız un miktarı ön maya ile birlikte. Yine kontrollü bir şekilde bir kısmını ekleyin. Tahta kaşığınızla kabaca bir hamuru toplayın. Bakın hala elime hamura değmedim. Yani yeni takibi almışlar için bu, ama kıdemli uzun yıllardır takip edenler bilir. Tahta kaşıkla kabaca toparladıktan sonra 1 yemek kaşığı dolusu, yani 75 gram yumuşak tereyağımızı ilave edip yoğurmaya başlayalım. Hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlarım. Kabaca toparladıktan sonra tereyağı ekleyip elinizle yoğurmaya başladığınızda ilk önce hamur böyle bakın, böyle biraz pıtır pıtır olabilir, böyle tuhaf olabilir elinizin altında. Seri bir şekilde yoğurmaya devam edin. Baktınız ki çok cıvık, birazcık böyle un serpip tekrar yoğurun. Bende tam 3,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı dolusu unla tam denk düştü. Yani 3,5 maksimum 4 su bardağı un kullanacağız. Yoğurma şeklimi de görüyorsunuz, hafif katlayarak hamur toplandıktan sonra da kasenin duvarına değerek, yani bir mutfak şefi gibi elimi o görevi yaparak yoğurdum. Yaklaşık bir 4-5 dakika yoğuralım. Ne diyoruz? Böyle fıstık gibi kendini tutmuş yumuşacık bir elastik bir hamurumuz hazır. Ekmek hamuru olduğu için yoğurmayı kısa kesmeyin. 4 dakika minimum 5 dakika mutlaka yoğurun. Ama abartmaya da gerek yok. 5 dakika yeterli. Mayalanmaya bırakıyorum. Ve yaklaşık 1 saat sonra mayası gelmişti. Şöyle size bir gösteriyorum nasıl bir böyle güzel bir mayalanma. Elimle şöyle hamurdan bir sandviç ekmeği, ne kadar istiyorsanız o büyüklükte yapın. Şöyle bir tane orta boy beze aldım. Toplam 2 tepsi yapacağım. 2 farklı şekilde katlayacağım sevgili arkadaşlarım. Bütün bezeleri aldıktan sonra üzerini bir mutfak havlusuyla örtüp bir 15 dakika dinlendirin. Çünkü elimizle çalıştık ya, hamur sertleşti. Dinlendirmeden de şekil verebilirsiniz. Ama bırakın şöyle bir 10 dakika bir kabarsın, kendini salsın. Daha sonra bir tane bezeyi alıp şöyle benim yaptığım gibi parmağınızın uçlarıyla güzelce açın. Hani bezeyi yaparken alta biriken o buruşuk yerini içe alacağız. Çevirip içe alın. Daha sonra da bu klasik sandviç ekmeği katlama tekniğidir. Klasik bir şekilde yapıyoruz. Böyle katlayarak gelin. Tam alttaki bağlantı yerine dikiş diyoruz biz. Onu da parmaklarınızla dikiş atar gibi kapatın. Dikiş attığınız bölümü alta getirecek şekilde bir kıyısını köşesini bir elinizle düzeltip tepsiye alabilirsiniz. Yani bir tepsiyi tam klasik sandviç ekmeği olarak yapıyorum. Hazırladım 6 adet. Üzerine bir mutfak havlusu örtüp tepsi mayası için o kenarda beklesin. Ve tekrar kalan hamurlarımızla da vereceğim bu şekli ilk defa burada izleyeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Yine böyle elinizle bir açın.
Buna ben bayıldım. Hatta yiyen kardeşlerim, yardımcım hepsi bayıldı. Biraz sonra videonun devamında zaten sizle biraz sohbet edeceğim. Şimdi bunu yine elimle açtım. İçerisine ben sızma zeytinyağı kullandım ama sıvı yağ da olur. Şöyle güzelce yarısına komple yağı sürün. Daha sonra diğer tarafını üzerine kapatın ve tepsiye bu şekilde dizin. Bu o kadar güzel bir şey oluyor ki sunumda göreceksiniz. Bir tepsimizi de bu şekilde katlayarak yaptık. Yine temiz bir mutfak havlusu örtüyorum. Tepsi mayası için 25-30 dakika dinlendiriyorum. Bu arasına sıvı yağ sürdüğüm çok daha hızlı kabardı. Çünkü elimizle açıp üstüne eklediğimiz için. Ekmek formundakiler yani diğerleri birazcık daha zaman ister. Bu gayet normaldir. Üzerine bir tane yumurta sarımız vardı. İçerisine 2 yemek kaşığı süt ekleyip açalım. Daha sonra çok düşürmeden yani bastırmadan yumurta sarısı sürüp beyaz susam serperek bitirdim. Ve sandviç ekmeklerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında 25 maksimum 30 dakika pişmeye gönderiyorum. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Aslında bu görüntüden sonra benim hiç konuşmama gerek yok. Siz tarifin ne kadar başarılı olduğunu anlayacaksınız. Böyle üstüne kapattığımız bir sandviç ekmeği, içinde sıvı yağ da yok. 1 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Öyle 2-3 tane yumurta da yok. 1 tane yumurta akı. Hemen diğer tepsimizi de aynı şekilde yumurta sarısı sürüyorum. Susam serpiyorum. 200 derecede fırın ısındığı için 25 maksimum 30 dakika diyelim ama ikinci tepsi 25 dakikada pişmişti. Fırından çıkarıyorum. Mis gibi şahane bir şekilde kabarmış sandviç ekmeklerimiz pişti. 2 tepsimiz birden. Şöyle size ben yakın göstermekten mutluluk duyuyorum ki aklınıza kıyısı nasıl, köşesi nasıl, ikinci tepsi nasıl hiç soru işareti bırakmıyorum. Ve sandviç ekmeklerimiz sunum için hazır. Size şöyle bir gösteriyorum ve büyük bir zevkle detaylı bir sunuma geçiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu şekli şöyle ortasına biraz zeytinyağı sürüp katladım. Buradaki amacım bunun arasını açıp istediğiniz gibi doldurabilmeniz. Bu muazzam bir kolaylık. Hemen göstereceğim size. Önce yumuşaklık testi yapalım. Şöyle bakın. Yani marketten aldığınız bir sandviç ekmeğinin sizden ricam arkasındaki içeriğini bir okuyun. Orada aklınızın almayacağı harfler, numaralar var. Ne olduğunu bizler bilmiyoruz. Lütfen evde yapın. 2 tepsi yapın, 2 ölçek yapın, buzluğa atın. Bakın sevgili arkadaşlarım hiç kesmenize gerek yok. O katladığımız yerden sandviç ekmeğini açtım. Artık buradan sonrası size kalmış. İster böyle döner gibi bir şeyler yapın. İster sucuk yapın. İster benim gibi böyle kaşarla, peynirle İstediğiniz sandviç yapın. Nasıl isterseniz. Hatta tabanına biraz hardal sürebilirsiniz. Biraz mayonez sürebilirsiniz. Anlatamam size. Gerçekten çok güzeldi. Bu da klasik sandviç ekmeği görünümünde. Bunu da biliyorsunuz marketlerde bu tarz satılır ama benim favorim diğeriydi. Ben yine size bir yumuşaklık testi yapayım. Piştikten sonra buzluğa atabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Hatta benim yardımcım çok da iyi bir ev hanımıdır. Söylememi istediği için söylüyorum. Vermiştim denemesi için. Çünkü bu tarifi ben bazı tarifleri çok deniyorum ve sunduğumda da çok seviniyorum. Hani ev hanımlarından da fikir alıyorum. Selva abla ben bu kadar güzelini markette bile görmedim, fırında bile görmedim dedi. Bunu da size onun bir mesajı olarak ileteyim. Bu da normal sandviç ekmeğimiz. Bakın sevgili arkadaşlarım iç dokusuna bildiğiniz sanki kek. Yani gözeneklerinin güzelliğini görüyorsunuz pasta gibi. Yani sandviç ekmeğinin bir hamburger ekmeğinin olması gerektiği gibi. Hatta bunu hamburger ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ben piştikten sonra bir kısmını buzluğa attım. Sizlere tavsiyem çocukların beslenmesini akşamdan çıkarın. Sabah güzelce sandviçini yapıp mis gibi anne elinden çıkmış sandviçleri okul beslenmelerine paketleyebilirsiniz. Umarım bugünkü tarifim çok hoşunuza gitmiştir. Böyle zamanlamasının güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arada sizleri yine çok özledim. Ben çok yoğunum. YouTube'a biraz ara verince sizleri özlüyorum. Ama bundan sonra yine rutin tariflerime devam edeceğim. Hepinize şimdiden afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.